Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında yine iki şişle örebileceğiniz kolay bir yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu modeli ilk defa göreceksiniz. Gerçekten hoşunuza da gidecek ve kolaylıkla örebileceksiniz. Bunun için ben böyle tek renk kullandığım tek renk patiklik ipim var. 3 mm şişlerim var. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 47 tane ilmek üzerine modelimi başlayacağım ben patiğimi. Burada benim 47 tane ilmeğim var. 47 tane ilmeğimle 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası ördüm. Ben haroşa sıralarını örerken ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters örerek oluşturuyorum. Şişime 47 ilmek attım. 4 diş haroşa sırası ördüm ve örgümün ön yüzündeyim şu an. Şimdi buradan sonra böyle 16 tane ilmeğimi örerek 16 tane ilmeğimi böyle şişime aldım. Şimdi burada 17. ilmeğimi ipimi arkaya attım. Düz olarak ördüm. Burada 17. ilmeği düz ördüm. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Onu düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi şöyle ters ördüm. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Onu düz ördüm. Geriye 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de örerek ilerliyorum. Ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Burada son ilmeğe gelmişken şunu belirtmek istiyorum. Son ilmeği ben her zaman düz olarak örüyorum. En son ilmeği düz örüyorum. Şöyle bakın, kenarları daha düzgün ortaya çıkıyor. Son ilmeği düz ördükten sonra örgümü çevirdim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçmeden önce şurada modeli bir hatırlatmak istiyorum. 16 tane ilmeği ördüm. Şurada bir tane ilmeğimi düz ördüm. 6 tane ilmeği ördüm. Şurada bir tane ilmeğimi düz ördüm. 6 tane ilmeği ördüm ters olarak. Şurada bir ilmeği düz ördüm. Sonra 16 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeği de her zaman örmeden bu şişime geçiriyorum. Son ilmeğe geldiğimde son ilmeği de her zaman düz örüyorum ki şu kenarlar bakın şöyle düzgün ortaya çıksın diye bu işlemi yapıyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzüne gelelim. Şimdi örgümün bakın böyle ön yüzüne geldim. Bakın düz ilmekler böyle ortaya çıkmış oldu. 1 2 3 tane. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Yine 16 tane ilmeği örerek bu şişime geçiriyorum. İlmekleri ters örüyorum. Düz ilmeğe kadar ters olarak örelim. Şöyle düz ilmeğime geldim. Burada 16 tane ilmeği ördüm. Şimdi düz ilmeğime geldim. Düz ilmeğimi artık burada düz örmeyeceğim. Biraz farklı öreceğim. Biraz böyle kabarık dursun diye bu şekilde örüyorum ben. Şöyle göstereyim patiğin üzerinde de bakın. Düz ilmeğim böyle biraz kabarık olsun. Belirgin olsun diye biraz farklı öreceğim. Onu sizlere şimdi göstereceğim. Şöyle bakın. İçinden böyle ilmeğin içinden alarak düz değil de şöyle bir aşağıya batacağız. Bakın şu aşağıda bir boşluğu var ilmeğin. Şu araya batarak düz olarak öreceğiz. İlmeği de bırakacağız. Sonrasında ters ilmekleri örelim. 1 2 3 4
5, 6. Aradaki 6 tane ters ilmeği ördüm. Şimdi düz ilmeğe geldim. Şöyle ilmeğin içinden alarak değil de bir altına batarak öreceğiz. Şöyle bakın şuraya, içine değil bir alta, şöyle şu altta bir açıklık var. Oraya batarak düz ördüm. 6 tane ters ilmeği örüyorum. 6 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi düz ilmeğe geldim. Onu şöyle ilmeğin içinden değil altına batarak düz ördüm. İlmeği de bıraktım. Sonrasında devam ediyorum. İlmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzüne geçtiğimizde bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine 16 tane ilmeğimi örüyorum düz ilmeğe kadar. Öndeki işlem artık her sırada aynı şekilde olacak. Düz ilmeğe kadar ilmekleri ters öreceğiz. Düz ilmeği de bir alttan batarak düz öreceğiz. İlmeğin içine batmayacağız. Şöyle ilmekleri ters olarak ördüm geldim. Şimdi düz ilmeğe geldim. İpi arkaya geçirdim. Şöyle ilmeğin içine değil şuraya bir alta. Bakın şu delikli kısma bakın, şöyle şuralarda. Şuraya battım. Düz olarak ördüm. İlmeği serbest bıraktım. 6 tane ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğime geldiğimde şöyle ilmeğin içine batmıyorum. Bir alta batarak düz örüyorum. İlmeği de bırakıyorum. Böyle 6 tane ters ilmeği örüyorum. Buradaki düz ilmeği de bu şekilde örerek sırayı bitiriyorum. Örgünün ön yüzünde bu işlemi yapacağız. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Böyle ilerleyeceğiz. Bakın burada 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası örmüştük. Bu üst tarafta da 7 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Bakın şurada 1, 2, 3. Burayı sayarak şöyle 7 diş olacak. Toptan aşağıdan saydığımızda toplam 11 diş haroşa sırası olana kadar bu işlemi devam ettirelim. Evet, bakın birlikte sayalım. Sıraları tamamladım ben. 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası örmüştük ilk başta. Sonra şu modeli oluşturduk. Bu modeli oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa sırası daha ördük. Toplam 11 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi şu aralardaki ilmekleri eksilteceğiz. Şimdi 16 tane ilmeği bir örelim önce. Bu 16 tane ilmekte eksiltme yapmıyoruz. Düz ilmeklerin başında ve sonunda yapacağız. Ortadaki 6 ilmeği. Bakın şuradaki 6 ilmek ve şuradaki 6 ilmeği eksilterek, her sırada eksilterek ilerleyeceğiz. Düz ilmeğe geldim. Yine düz ilmeğimi aynı şekilde bir alttan batarak düz örüyorum. Sonrasında burada ortada 6 tane ters ilmeğim var. Önce bunların ikisini birlikte ters örüyorum. Sonra tek tek örüyorum. Bakın en son 2 tane kaldı. Onların da ikisini birlikte ters örüyorum. O aradaki 6 ters ilmeği bakın 2 4'e düşürdük. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Sonrasında düz ilmeğimi yine aynı şekilde bir alttan batarak düz ördüm. İpimi öne aldım. 6 tane ters ilmeğim var. Önce bunların ikisini birlikte ters örüyorum. Aradaki 2 ilmeği tek tek örüyorum. En son 2 ilmeği bakın birlikte ters örüyorum. Ve 4 ilmeğe düşürdüm 6 ilmeği. Buradaki düz ilmeğimi yine şöyle ilmeğin bir altından batarak düz ördüm. Ve devam ediyorum. 16 tane ilmeğimi örüyorum tek tek.
Örgünün şimdi arka tarafına geçelim. Arka tarafta ilmekleri tek tek hepsini ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine buradaki 16 tane ilmeği tek tek örüyorum. Düz ilmeğe kadar gelelim. Düz ilmeğe geldim. Onu yine ilmeğin altından batarak düz ördüm. Düz ilmeği ördükten sonra burada bakın arada 4 tane ters ilmeğimiz var. Onun ikisini birlikte ters örüyorum. Geri kalan ikisini birlikte ters örüyorum. 4 tane ters ilmeği 2'ye düşürdük. Şimdi düz ilmeğimi yine bir alttan batarak düz ördüm. 4 tane ters ilmeğim var. İkisini birlikte ters örüyorum. Geri kalan ikisini birlikte ters örüyorum. Düz ilmeğime geldim. Bunu da düz olarak ördüm. 16 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Bakın şu aralarda 6'şar ilmek vardı. Bakın 1 2 1 2'ye düşmüş oldu. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını tek tek ters olarak örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine 16 tane ilmeğimi buraya kadar düz ilmeğe kadar örelim. Düz ilmeğime geldim. Onu yine alttan batarak düz ördüm. 2 tane ters ilmeğim var. İkisini birlikte ters olarak ördüm. 6 tane ters ilmeğim bir ilmeğe düştü. Düz ilmeğimi tekrar aynı şekilde düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Bakın aralardaki 6 ters ilmeği burada bire, burada da bire düşürmüş olduk. Düz ilmeğimizi yine bir alttan batarak düz örelim. Ve 16 tane ilmeğimizi tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. İlmekleri tek tek ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine 16 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. 16 tane ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada bir tane ters ilmeğim, düz ilmeğim, bir de ters ilmeğim var. 3 tane. Bunların üçünü birlikte ters olarak örüyorum. 3 ilmeğin üçünü birlikte alıp ters olarak ördüm. Şimdi buradaki düz ilmeğimi yine içinden batarak düz olarak ördüm. Şimdi 16 tane ilmeği tek tek örelim ve sonrasında bir bakalım. Evet, bakın görüntüsü bu şekilde olacak artık. Düz ilmeğimiz, bir tane ters ilmeğimiz, sonrasında düz ilmeğimiz geliyor. İlmeklerimizi eksilterek bu formu sağlamış olduk. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmekleri tek tek ters olarak örelim, sırayı tamamlayalım. Evet, buradan sonra artık eksiltmelerimizi tamamlamış olduk. Kalan ilmeklerimizle devam edeceğiz. Kaç tane ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın bu ilmeklerimizde de artık bir ters bir düz lastik örgü uygulamasına geçtim ben. Bakın şöyle. Şimdi lastik örgümüzü başlayalım. Lastik örgü yapmak istemezseniz haroşa örgü şeklinde de devam edebilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir sonrakini ters. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Bir ters. Bir düz örüyorum. Bir ters. Bir düz örüyorum. Artık düz ilmekleri normal ilmeğin içinden alarak örüyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters. Düz ilmeklerimizi de artık ilmeğin içinden batarak düz örüyoruz. Ortadaki ters ilmek, düz ilmeğim, ters. Böyle sırayı tamamlayalım.
Örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde de yine lastik örgüyü devam ettireceğiz. İlmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın sıradaki düz görünüyor. Onu düz örüyoruz. Bir sonraki ilmeğim ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim bakın düz görünüyor. Onu düz örüyorum. İlmekleri göründüğü gibi örmeye devam edelim. Ters ve düz ilmekler arka yüzde de bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle bir ters bir düz ilmekleri göründüğü gibi örgünün hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı şekilde devam edelim. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Ben bu kısmını kısa ördüm. Çok uzun örmedim. 3 ya da 4 santim uzunluğunda falan ördüm şu lastik örgüyü. Sizler de bakın buna göz kararı karar verebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla örüp ikiye katlayabilirsiniz. Şu şekilde ben kısa tuttum bu modelde. Devam edelim örmeye. Evet, bu şekilde belli bir miktar ördüm ben. Şimdi örgünün arka yüzündeyken ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitireceğim. Bunu nasıl yapıyorum? İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bu ilmekleri kapatırken ilmekleri sıkı sıkı kapatmayalım. Biraz gevşek olsun, esneme payı olsun. Çünkü ayağımızı bu kısımdan giyeceğiz patiğimizi. İlmekleri 2 ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Yine ikisini birlikte ters örüyorum. Dediğim gibi biraz gevşek örelim bu kısmı. Yumuşak bir örgü olsun. Sıkı sıkıya bir örgü kapatma işlemi yapmayalım. Şöyle gevşek olsun. Son ilmeğe kadar devam edelim. Son ilmeğim böyle kaldı. İpimi biraz uzunca keseceğim. Bunu dikmek için kullanacağım. Şimdi şöyle bakın ilmeğimi çekiyorum. Sonrasında şöyle ipimizi çekiştirerek sıkıştıralım. Bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Şöyle ikiye katlayalım. Tersinden dikelim. İğnemizi geçirdik. Şöyle ilk başta iki uç kısmı birleştirelim. İpimizi şöyle iğnemize bir kez dolayalım. Düğümlü bir dikiş yapalım. Sonrasında devam edelim. İç kısımdaki ilmekleri alarak dikişimizi tamamlayalım. Şöyle bakın karşılıklı iç taraftaki ilmekler. Böyle dikerek devam edelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Örülmüş, dikilmiş, bitmiş hali bu şekilde olacak. Şöyle bunu da yine aynı şekilde giydirelim. Bakın bu şekilde giymesi çok kolay, kullanışlı. Dilerseniz bu lastik örgü kısmını dediğim gibi daha da uzatabilirsiniz. İkiye katlayabilirsiniz bu kısmını. Taban kısmı bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de örüp severek kullanırsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum.